Zamanın sisleri arasında, eski bir çağ sessizce sona eriyordu. Homo habilis'in dönemi geride kalırken, Afrika topraklarında yeni bir türün ayak sesleri yankılanmaya başladı. O dönemde, yeryüzü farklı insan türleriyle doluydu. Bugün bize tuhaf gelse de, uzun bir süre boyunca dünya birden fazla insan türüne ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 2 milyon yıl önce, doğa hiç olmadığı kadar büyük bir değişime tanıklık etti. Yeni bir canlı türü ortaya çıktı. Hem zekasıyla hem de çevikliğiyle hayvanlar ilemini kökten değiştirecek bir tür. Bu yeni tür, atalarının izinden giderek dimdik yürüyordu. Bilim insanları ona Homo erectus adını verdi. Yani dik yürüyen insan. Homo habilis, hala tırmanmaya ve ağaçlara bağlı bir yaşam sürerken, Homo erectus artık yeryüzüne ait bir canlıydı. O, toprağın üzerinde tamamen yaşamaya başlayan ilk insandı. Yeni bir dünya başlamıştı. Yabani, tehlikeli ama aynı zamanda umut dolu bir dünya. Ve bu öncü tür, zamanla evrimin simgesi haline geldi. Her adımlarında zeka, her hareketlerinde ilerlemenin ilk izleri gizliydi. Yıllar geçtikçe bu atalarımız daha güçlü, daha çevik ve daha akıllı hale geldi. Bugün biz, onların elleriyle başlayan uzun yolculuğun son noktasıyız. Bu bölümde, Homo erectus'un kim olduklarına, nasıl yaşadıklarına, hangi dünyada nefes aldıklarına birlikte göz atacağız. Bir önceki tür olan Homo habilis, modern insana göre hala maymunsu özellikler taşıyordu. Uzun kolları, kıllı bedeni ve eğik duruşuyla bugünün şehir sokaklarında yürürken hemen fark edilirdi. Ama Homo erectus farklıydı. Onun silüeti artık bize çok daha yakındı. Bu yeni insan türü hala vücudunda fazlaca tüye sahipti. Fakat genel hatlarıyla bugünkü insan biçimi tamamlanmıştı. Yüz hatlarında ise geçmişin izleri hala görülüyordu. Çıkık kaş kemikleri, geriye eğimli bir alın, öne doğru uzanan bir çene. Bunlar, onu bizden ayıran birkaç belirgin farktı. Yine de Homo erectus'un yüzü, önceki atalarına göre çok daha düz bir yapıya sahipti. Ve belki de en dikkat çekici özelliklerinden biri, burun yapısıydı. Bu, insanda ilk kez öne doğru çıkık hale gelen burundu. Kurak ve rüzgarlı iklimlere uyum sağlamak için evrim, onların burunlarını büyütmüştü. Daha geniş bir burun, havadaki nemi tutmayı kolaylaştırıyor. Böylece kuru havalarda bile hayatta kalmalarını sağlıyordu. Bu sayede Homo erectus, farklı bölgelerde yaşam kurabilen ilk insan türü oldu. Afrika'nın sıcak ovalarından Asya'nın yağmur ormanlarına kadar geniş bir alanda izlerine rastlanır. Başarılıydılar, dayanıklıydılar ve belki de o dönemin gerçek hakimiydi onlar. Erkekler ve dişiler arasında fazla fark yoktu. Evrimle birlikte insan vücudu uzamaya başlamış, kas yapısı güçlenmişti. Homo habilis'e göre daha uzun, daha çevik, daha kararlıydılar. Ama sadece bedenleri değil, zihinleri de değişiyordu. Beyin hacimleri, önceki türlerden çok daha büyüktü. Düşünme, plan yapma ve hatırlama kapasitesi artıyordu. Her türün bir başlangıcı vardır. Homo erectus'un hikayesi ise, milyonlarca yıl önce Afrika'nın sıcak topraklarında başladı. Doğa, Homo habilis'in ellerinde bir ustalık yaratmıştı. Ama şimdi sıra, daha büyük bir adım atmaya gelmişti. Homo erectus, bu ustalığın evrimleşmiş haliydi. Daha güçlü, daha dayanıklı, daha meraklı. Bilim insanları, onların ilk izlerini Doğu Afrika'da, Kenya ve Tanzanya çevresinde buldu. Bu bölgelerde bulunan taş aletler ve fosiller, Homo erectus'un burada doğduğunu gösteriyor. Ancak zamanla, bu tür yerinde kalmadı. Yeni ufuklar, yeni topraklar aradı.
Homo erectus Afrika'dan ayrıldı. O ana kadar hiçbir insan türü kıtalar arasında bu kadar uzun bir yolculuğa çıkmamıştı. Onlar, Afrika'dan Asya'ya ve oradan Avrupa'ya uzanan ilk büyük göç dalgasını başlattılar. Bu göç sadece coğrafi değildi. Aynı zamanda kültürel bir devrimdi. Afrika'da biçimlenen taş alet kültürü, gittikleri her yere yayıldı. Girdikleri topraklarda çevreye göre biçimlenen farklı alt türler ortaya çıktı. Endonezya'da bulunan Java adamı, Homo erectus erectus. Çin'deki Pekin adamı, Homo erectus pekinensis. Ve Afrika'da kalan Homo ergaster, hepsi aynı atanın farklı yüzleriydi. Her biri, bulunduğu coğrafyaya göre değişti. Ortak bir yanları vardı. Hepsi yürümeye, keşfetmeye ve sınırları aşmaya devam etti. Homo erectus, milyonlarca yıl boyunca dünyada hüküm sürdü. Aslında bu tür, insanlık tarihinin en uzun yaşayan insan türlerinden biridir. Afrika'dan ayrılışları, insanlığın en büyük serüveninin ilk sayfasıydı. Çünkü o gün başlayan yolculuk, sonunda bizi, Homo sapiens'i, tüm gezegene taşıyacaktı. O ilk adımlar, insanın dünyayı fethetme hikayesinin başlangıcıydı. Ateşin kıvılcımı, belki bir orman yangınında başladı. Ama onu anlamlandıran, ilk kez bir Homo erectus'tu. Homo erectus'un en büyük keşfi, taş değil, zihniydi. Çünkü o taşlar, bir düşüncenin ellerde şekil bulmuş haliydi. Bir plan, bir amaç ve belki de ilk defa, geleceği düşünebilme yetisi. Onların beyinleri, ataları Homo habilis'ten çok daha büyüktü. Ama mesele sadece büyüklük değildi. Mesele karmaşıklıktı. Artık dünyayı sadece görmekle kalmıyor, onu anlamlandırmaya çalışıyorlardı. Bir ses, bir bakış, bir işaret. Zamanla iletişim biçimleri evrildi. Henüz dil değildi belki ama anlam vardı. Ve anlam, her şeyin başlangıcıydı. Bilim insanları, Homo erectus'un ilkel bir protodil kullanmış olabileceğini düşünüyor. Belki bir sabah, grubun en yaşlısı taşları birbirine vurup kıvılcımı çıkarırken, bir diğeri sessizce izledi ve öğrendi. İşte o anda bilgi, bir kuşaktan diğerine aktarılmış oldu. Bu aktarım, insanlığın en büyük gücüydü, öğrenebilmek. Aynı hatayı iki kez yapmamak, aynı fikri geliştirmek. Bu, zekanın ilk tohumu oldu. Homo erectus sadece hayatta kalmakla kalmadı. Artık anlam bulmaya başlamıştı. Gökyüzüne baktığında, belki bizim gibi yıldızları saymıyordu. Ama karanlıkta bir ışık arıyordu. Ve o ışık, o merak, ateşi yakmalarını sağladı. O merak, taşları yontmalarına neden oldu. Ve o merak, bir gün insanın kendini anlamasına kadar uzanacaktı. Karanlık, milyonlarca yıldır dünyaya hükmediyordu. Geceleri sessizlik çöker, yalnızca rüzgarın uğultusu ve uzaklarda yankılanan yırtıcıların kükremesi duyulurdu. Ama bir gece, o karanlığın içinde bir ışık parladı. Ve o ışık, insanlığın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Ateşi ilk fark eden, belki de bir Homo erectus'tu. Orman yangınlarının ardından geriye kalan sıcak dalları eline aldı. Korkuyla geri çekildi. Ama sonra bir şey fark etti. Isının sadece tehlike değil, güç olduğunu. Bu güçle soğuktan korunabiliyor. Karanlığa meydan okuyabiliyor. Yırtıcıların gözlerini uzak tutabiliyordu. Ateş artık sadece doğanın bir parçası değil, insanın müttefiki olmuştu. Yanmakta olan bir kütüğü günlerce koruyup yeni bir kampa götürmek. Sonra yavaş yavaş, hangi taşın kıvılcım çıkardığını, hangi otların daha yavaş yandığını keşfettiler. Böylece insanlık,
doğayı taklit etmekten çıkarak onu yeniden yaratmaya başladı. Ateş, onların dünyasını değiştirdi. Soğukta sıcak, korkuda cesaret. Ve ilk defa, çiğ et yerine pişmiş yiyeceğin kokusu yükseldi gökyüzüne. Belki ilk yemek bir tesadüftü. Yanan etin daha yumuşak, daha lezzetli olduğunu fark eden bir Homo erectus sayesinde. Ama o tesadüf, medeniyetin doğuşuydu. Ateş, yalnızca karın doyurmadı. Bir araya getirdi. Ateşin etrafında hikayeler başladı. Bakışlar paylaşıldı, sessizlikler anlam kazandı. O ateşin etrafında, ilk toplum kıvılcımı yandı. Belki o an, hiçbir kelime yoktu. Ama herkes aynı şeyi hissediyordu. Biz birlikteyiz. Rüzgarın savurduğu otlar arasında, taşların sessizliğinde bir şey değişiyordu. İlk defa, insan sadece doğaya uyum sağlamıyor, onu şekillendirmeye başlıyordu. Homo erectus, yeryüzüne kök salan ilk insandı. Ağaçların tepesinde değil, toprağın üzerinde yaşamayı seçti. Dallardan ve taşlardan barınaklar yaptı. Basit ama anlam dolu yapılar. Her bir çubuk, her bir taş, bir düşüncenin iziydi. Burada kalacağım. Ama bir süre sonra, sadece korunmak yetmedi. Bir şeyler anlam kazanmaya başladı. Bazı Homo erectus toplulukları, kırmızı toprak boyalar, okralar, toplamaya başladı. Neden? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama o renk, sadece bir toprak parçası değildi. Belki bir inançtı. Belki bir ritüel. Belki de ben buradaydım demenin en eski yoluydu. Zamanla taşlar daha dikkatli yontulmaya başladı. Bir kesici alet artık sadece bir araç değil, bir yaratımdı. Bir estetik vardı. Şekil, denge, amaç. İşte o anda sanat doğdu. Afrika'nın, Avrupa'nın ve Asya'nın uzak bölgelerinde Homo erectus'un izleri aynı şeyi söylüyor. Bir düşünce, artık sadece hayatta kalmakla ilgili değildi. Artık neden sorusu vardı. Zaman, yavaş ama kararlı adımlarla ilerliyordu. Dünyanın yüzü değişiyor. Rüzgarlar yeni yönlerden esiyor. Kıtalar birbirine yabancılaşıyordu. Ve bir zamanlar ateşi ilk defa ellerinde tutan o tür, yavaş yavaş sahneden çekilmeye başlıyordu. İlk adımı atan, ilk kıvılcımı yakan, ilk barınağı kuran tür. Afrika'nın topraklarından çıkıp, Asya'nın yağmur ormanlarına, Avrupa'nın soğuk vadilerine kadar yürüdüler. Onlar, dünyayı ilk kez keşfeden insanlardı. Ama değişim acımasızdır. Yavaş yavaş, bir zamanların güçlü toplulukları azaldı. Son gruplar, Java adasında, izole halde yaşamlarını sürdürdü. Binlerce yıl süren sessizlikten sonra, onların ayak izleri de toprağa karıştı. Ama yok olmadılar. Çünkü biz, onların mirasıyız. Belki onlar yıldızlara bakmadılar. Ama biz şimdi yıldızlara ulaşabiliyoruz. Çünkü onlar ilk adımı attı. Homo erectus'un hikayesi, bir son değil, bir başlangıcın adıydı. Ateşin etrafında yankılanan o ilk sesin üzerinden milyonlarca yıl geçti. Zaman, dağları aşındırdı, denizleri doldurdu, türleri değiştirdi. Ama bir şey değişmedi, insan olma isteği. Homo erectus, artık toprağın altında bir anıdan ibaret. Ama onların attığı adımlar, hala kulağımızda yankılanıyor. Her köprüde, her şehirde, her ekranda, onların izleri var. Bir zamanlar taşla şekil verdikleri dünya, bugün ışıkla, teknolojiyle yeniden şekilleniyor. Bir çocuk merakla gökyüzüne bakarken, bir bilim insanı bilinmeyeni keşfederken, bir sanatçı duygusunu bir renge, bir notaya dönüştürürken, işte orada, Homo erectus'un ruhu yeniden doğuyor. Belki onlar adını bile bilmedikleri bir geleceğin temellerini attılar. Ama biz, o geleceğin ta kendisiyiz. İnsanlık hep aynı sorunun peşindeydi. Ben kimim? Ve belki cevap, geçmişte saklı. Çünkü insan olmak, unutmamaktır. Nereden geldiğini,
neyle başladığını ve bir kıvılcımın dünyayı nasıl değiştirdiğini. Bir zamanlar, ateşi ilk defa ellerinde tutanlar vardı. Zaman geçti. Taşlar toza, ateş ışığa dönüştü. Ama insanın hikayesi hiç bitmedi. Sadece biçim değiştirdi.